Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma ilk defa geliyorsanız ben Ayşe. Sizler için yararlı olacağını düşündüğüm videoları çekiyorum. Videolarımı beğenirseniz ve kanalıma ücretsiz abone olursanız çok sevinirim. Bugün sizlerle epoksi tepsi çalışması yapacağız. Rich'in epoksileri biliyorsunuz, bunlar vardı zaten. Şimdi Rich yeni kalıplar çıkardı. Şöyle kulplarıyla birlikte bir tepsi. Başlamadan önce size hem malzemeleri anlatmak istiyorum hem de bazı püf noktaları var. Bunları size anlatmak istiyorum. Öncelikle epoksi yapacağımız zeminin düz olması gerekiyor arkadaşlar. Bunlar için bir sürü alışverişler yaptım. Bu nedir? Bu bir su terazisi. Yüzeyin düz olduğunu göstermek için böyle bir su terazisi alıyoruz. Hassas bir tartıya ihtiyacımız var. Yaptığımız epokside oluşabilecek köpükler için pürmüz denen bir alet var ama bu olmasa da olur. Uzun mutfak çakmakları var. Onları kullanabilirsiniz. Kalıbımız, epoksimiz, pigmentlerimiz var. Pigmentler normal akrilik boyalardan farklı. Birkaç damlasıyla istediğimiz renkleri elde ediyoruz. Toz pigmentler var. Plastik ya da kağıt bardaklar lazım olacak renk karıştırmamız için. Ben böyle plastik kaşıklarla karıştırıyorum. Epoksiyi karıştırırken sertleştiricisi ve normal epoksinin birbirinden farklı iki katman oluşuyor döktüğümüzde. Ve karıştırırken size tavsiyem şeffaf olan bir şey içinde karıştırırsanız yeteri kadar karıştığını ve kıvam aldığını daha iyi anlayacaksınız. Ben böyle yapacağım. Cam bir kavanozda ama bunu daha sonra kullanamayacağız. Çöpe atacağız. Toz pigmentlerimiz var. Eldiven kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ola ki epoksi kullanırken bir şekilde eldiveniniz yırtıldı ya da eliniz epoksi oldu. Suyla temizleyemezsiniz. Toprakla temizlemeniz gerekiyor. Önce elinizi toprakla ovarak temizleyip ondan sonra ellerinizi yıkamanızı öneriyorum. Epoksiyi yaptığınız zaman 24 saat kıpırdatmamamız gerekiyor. Yani bir yerde tutmanız gerekiyor ve işlem bittikten sonra oluşabilecek herhangi bir toz, işte sinek, herhangi bir pislik onun üzerine yapışacaktır. Vernik gibi düşünün. Ama bu 24 saatte kuruyor. Dolayısıyla işlemimizi bitirdikten sonra tepsimizi yerinden kıpırdatamayız. Ben şimdi mutfak masasında çalıştığım için bunu kaldırmak adına şöyle bir tahta parçasını üzerinde yapacağım. Şimdi ben Rich'in çıkardığı 150 numaralı tepsi yapacağım. Bu paketin içinden kendi kulpları da çıkıyor. Şimdi göreceğiniz gibi epoksiyi döktüğümde işlemim bittikten sonra kulpları böyle bu şekilde bırakacağım ve içinden vidaları da çıkıyor. Daha sonra altından, işlemim bittikten sonra altından yani kalıptan çıkardıktan sonra tepsimin altından delip bu vidaları da takabilirsiniz. Bu da bizim için bir kolaylık oluyor. Kalıbın içinin temiz olması gerekiyor. Bunun için bir bezle silip de herhangi bir pamuk, toz bir şey olmasın diye kağıt bant, koli bantı fark etmez. Bantlarla şöyle tozunu alıyorum. Normalde epoksiler 2'ye 1 ölçüde oluyor. Bazı epoksilerde 3'e 1, bazılarında 4'e 1 oluyor. Ama Rich'in çıkardığı bu epokside 2 ölçü epoksi, bir ölçüde sertleştirici kullanılıyor arkadaşlar. Şimdi normalde ben hassas terazimi çalıştırıp bardağımı koyduğumda küçük bir şey yapacağımı farz edelim. Mesela şöyle kulplar var. Mesela bunu yapacağım. Ne yapıyoruz? İşte sertleştiriciden atıyorum 20 cc koyduysam epoksiden de 40 cc koyacağım ve bunu en iyi şekilde tam anlamıyla kıvamını oturtabilmek için, ölçülerin birebir olması için hassas terazide yapmanızı öneririm. Ama ölçü bardakları var mesela, onlarla da yapabilirsiniz. Ben paketin, yani bu kutunun tamamını kullanacağım için şu anda ölçü kullanmıyorum. Şu anda aklıma gelen bütün püf noktalarını verdiğimi düşünüyorum. Zaten yapım aşamasında da anlatacağım bazı şeyleri. Hadi başlayalım.